Kaliteli sağlık hizmetine, güvenli sağlık hizmetine, sağlıklı akreditasyona ilgi duyanlar merhaba. Video dizimizin bu bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümde sağlık hizmetlerinde sıkça karşılaşılan, genellikle göz ardı edilen, oysa sağlık hizmetinin bir gerçeği olan ikinci mağdur olgusundan söz etmek istiyorum. Nedir ikinci mağdur olgusu? İstenmeyen bir hasta güvenliği olayına karıştıktan sonra sağlık çalışanlarının yaşadığı duygusal travmayı ifade eder. Bu tür olaylarda ilk mağdur zarar gören hasta ve hasta yakınıdır. İkinci mağdur ise olayla karşılaşan sağlık çalışanlarıdır. Sağlık hizmetlerinde bu tür olaylar, bu tür istenmeyen olaylar sık karşılaşılan bir gerçektir. Dünya Sağlık Örgütü hasta güvenliği ile ilgili istenmeyen olayları hastaya zarar veren, sakat kalmasına, ölmesine yol açabilecek olaylar olarak tanımlar. Dünya Sağlık Örgütü'ne göre her yıl dünyada 134 milyon hasta güvenliği ile ilgili istenmeyen olay yaşanıyor. Bunların %80'i önlenebilir. Bu olayların %50'sinde de sağlık çalışanları ikinci mağdur olgusu yaşıyor. Hasta güvenliği ile ilgili istenmeyen olaylara çok sayıda örnek verebiliriz. İlk akla gelenler ilaç hataları, yanlış tedavi, yanlış tanı, yanlış hastaya tedavi, yanlış taraf cerrahisi gibi. Herhangi bir hasta güvenliği olayında ilk mağdur hastadır. İkinci mağdur ise olayla karşılaşan sağlık çalışanı. Bu olaylar sağlık çalışanları üzerinde derin duygusal izler bırakabilir. Sağlık çalışanları olayın psikolojik ve duygusal etkileriyle baş etmeye çalışır. Çeşitli faktörler ikinci mağdur olgusunu etkiler. Sıklığı ve şiddeti kişiden kişiye değişir. Hastanın gördüğü zarara göre ikinci mağdur olgusunun şiddeti de artar. İkinci mağdur olgularında genellikle şu belirtiler görülür. Suçluluk, endişe, utanç olur. Travma sonrası stres bozukluğu yaşarlar, depresyon yaşarlar, uyku bozuklukları, konsantrasyon bozuklukları olur. Kabuslar görebilirler. Mesleki tükenmişlik olur. İşten, hastadan kaçınma, meslekten soğuma, mesleği bırakma düşünceleri olur. Hatta intihar düşünceleri bile olabilir. Bu duygusal etkiler kişinin yapısına, hastanın yaralanmasının şiddetine bağlı olarak haftalar, yıllar sürebilir. Kısır bir döngüye yol açabilir. İnsan hata yapabilir. Hataların sorumlusu sadece sağlık çalışanı mı? Yapılan çalışmalar bu tür olayların büyük oranda sistem ve süreçlerdeki karmaşıklıklardan, eksikliklerden kaynaklandığını gösteriyor. Karmaşık sağlık sistemlerinde çalışmak hataya yol açabilir. Sağlık çalışanları daha güvenli hale getirilmesi gereken karmaşık sistemlerde çalışan iyi insanlardır. Hangi meslekler ve hangi alanlarda çalışan sağlık çalışanları daha fazla risk altındadır? Aslında ikinci mağdur olgusu sadece doktorlarla sınırlı değil. Diş hekimleri, hemşireler, ebeler, eczacılar, laboratuvar çalışanları, teknisyenler, herkes bu riskle karşılaşabilir. Aslında herhangi bir sağlık çalışanı, hastayla temas eden her sağlık çalışanı bu risk altında. Ancak bazı bölümlerde çalışanlarda bu risk daha fazla. Örneğin acil servis, ameliyathane, yoğun bakım, onkoloji, pediatri, anestezi gibi. Bunun yanında bazı faktörler de bu riski artırır. Örneğin yeni mezun ve deneyimsiz olmak. Örneğin düzensiz ve fiziksel koşulları yetersiz ortamlarda çalışmak, yeterli destek alamamak. Örneğin yüksek iş yükü, yorgunluk, uykusuzluk ve stres altında çalışmak. Örneğin kendine fazla güvenmek, güvenlik politikalarını ve prosedürlerini atlamak. Peki önlemek için ne yapılmalı? Öncelikle hasta güvenliği kültürü geliştirmeli. Hasta güvenliği öncelikli hedef olarak belirlenmeli. Hatalardan öğrenmek bir iyileştirme fırsatı olmalı. İstenmeyen olayları raporlamak teşvik edilmeli. Raporlama sonucunda olayların nedenleri, sonuçları iyi analiz edilmeli ve bunlara göre benzer olayların yaşanmaması için iyileştirme çalışmaları yapılmalı. Olay gerçekleştikten sonra olayla ilgili sağlık çalışanlarına destek olunmalı. Bu insanların sessiz çığlığı duyulmalı ve onlara destek olunmalı. İlk adım duygusal destek sağlamak. Bu konuda hem bireysel hem kurumsal düzeyde yapılacak şeyler var. Bireysel düzeyde ikinci mağdur olgusu yaşayan sağlık çalışanları
suçluluk duygusundan kurtarılmaya çalışılmalı. Gerektiğinde profesyonel yardım almalı, meslektaşları, aileleri, arkadaşlarıyla konuşmalı. Kurumsal düzeyde yöneticiler ikinci mağdur olgusu yaşayan sağlık çalışanlarına karşı anlayışlı ve destekleyici olmalı. Bu kişilerin iyileşmesine, çalışmaya devam etmesine yardımcı olmak için destek programları uygulanmalı. Gerekiyorsa psikolojik destek almak için yönlendirilmeli. Bu belirtilerden herhangi birini yaşıyorsa bir ruh sağlığı uzmanından destek alması çok önemli. Görev yeri değişikliği veya izin fırsatları verilmeli. Tüm bunlar iyileşme sürecinde önemli rol oynar. Araştırmalar ikinci mağdur üzerindeki duygusal yıkımın çok derin olabileceğini gösteriyor. Hasta güvenliği ile ilgili olaylar sağlık hizmetinin önemli bir sorunu. Hem hasta açısından hem de çalışanlar açısından sağlık hizmetindeki bu güvenlik riskleri azaltılmalı. Bu olayları önlemek için yapılması gereken çok şey var. Ama öncelikle hiçbir sağlık çalışanı böyle bir olay benim başıma gelmez dememeli, farkında olmalı. Sonraki bölümlerde istenmeyen olayları önlemek için yapılması gerekenleri, hasta güvenliğini konuşmaya devam edeceğiz. Hasta güvenliği ile ilgili hazırladığımız bölümleri izleyin. Kanalı takip edin. Sağlık çalışanı olarak sağlıklı, güvenli, kaliteli ortamlarda çalışmanızı dilerim. Hasta olarak kaliteli, güvenli sağlık hizmeti almanızı dilerim. Yeni bölümlerde buluşmak dileğiyle. Sağlıkla kalın.